Arkadaşlar merhaba. Yine bir ot videosuyla karşınızdayım. Bugün çok özel yine güzel otlardan bir tanesini size göstereceğim. Hem tanımayanlar da tanısın diye biraz daha yakından çekim yapacağım. Kaymacık otu. Diğer bir adıyla sarı ot arkadaşlar. Bu otun çekimini yapacağım. Sizlere şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kaymacık otu benim için çok özel. Yılda en az bir defa ben de Muğlalılar gibi yemeye çalışıyorum. Bu yıl daha henüz o otun tadına bakmadık. Zaten otlar da birden büyüdüğü için o da hemen hemen 10 günde böyle serpilmeye başladı. Bir tane büyük bir ihtimal oluklu kertenkele veya kara yılan arkadaşlar. Bakın yavaşça yerine yuvasına girmeye çalışıyor. Benden ürktü. Ve kıyamam ben sana. Bunlar doğanın koruyucuları arkadaşlar. Çok güzel bir dengeleri var. Yavaş yavaş girmeye çalışıyor deliğe. Benden de ürktü. Bayağı da uzak mesafe şu anda kameramı büyüttüğüm için böyle yakınlaştı. Şöyle kahverengi enine çizgileri var. Buralarda çok görüyordum bu kara yılanları veya oluklu kertenkele. Giremedi büyük bir ihtimal arkadaşlar. Delik küçük gelmiş. Belki de onun deliği değil oradaki. Farelerin delikleri. Evet gidiyor. Her yerde görüyorum ben bunları. Özellikle böyle çalıların dibinde yuvaları var. Yavrum. Zehirsizdir arkadaşlar bu yılan. Evet yerine girdi. Kayboldu. Ben de size şimdi o otu göstereyim. Merak eden takipçilerim de vardı. En azından onlar da öğrenmiş olsunlar bu otu. Bakın burada kaymacık otu. Geçen yıllarda da buradaydı. Ve iyice de yayılmaya başladı, büyümeye başladılar. Dediğim gibi arazimin pek çok yerinde kaymacık otunu görüyorum. Görüntüsünü hemen göstereyim size. Bu kaymacık otu arkadaşlar. Yine geçtiğimiz günlerde sizlere bu otu yakından gösterdim. Ama bu videomu yalnızca kaymacık otuna ayırdığım için biraz daha böyle anlatmaya çalışacağım bu otu. Çok güzel bir ot. Çok da estetik. Şu görkeme bakın arkadaşlar. Şuradaki ahenge, morluğun nasıl uyumlu olduğunu. Gerçekten çok güzel. Otlar coşuyor arkadaşlar. Coşuyorlar. Şu renk o kadar hoş görünüyor ki bu yeşilin arasında. Çok yıllık bir bitki olduğu için kaymacık otumuz her yıl aynı yerden çoğalarak devam eder. Bakın şurada yine şöyle çok güzel taze körpe bir sürgün çıkıyor. Hep yanında tohumlar döküldüğü için bu civara hep dibinde şöyle bakın minik halini de göstereyim size. Bu ot çoğalıyor. Biraz sote bir yerde olduğu için bu kaymacık otumuz hayvanlar tarafından, koyunlar, kuzular tarafından da yenmiyor. Görülmediği için böyle bunlar da büyüyor. Hatta şöyle ormanın içine doğru da dikkat ederseniz şunlar kaymacık otu yayılmaya başlamış. Nitekim dediğim gibi burada kaymacık otu öyle çoğaldı ki arazinin pek çok yerinde bu otu görmeye başladım. Bu çok güzel, sevindirici bir durum. Çünkü yalnızca ben bu otu burada görüyordum. Ormanın içinde de yayıldı. Bizim arazide de yayıldı. Her yerde yayıldı. Bu bölgede kaymacık otu pek bilinmiyor arkadaşlar. Yine ben pazardaki arkadaşlarıma bu otu gösteriyorum. İsmini anlatıyorum. Nasıl bir ot olduğu hakkında bilgi veriyorum. Tabii arkadaşlarımız da meraklı otlar konusunda. Nasıl pişirilir, nasıl yenir, nasıl bir ottur şeklinde. Bakın şöyle kökler devam ediyor. Aynı zamanda da otların arasında kaldığı için otlar çünkü iyice bakın bu gösterişli büyük bir ot. Fakat otlar da şöyle yoncalardan bahsediyorum.
Papatyalar var aralarda. Gelincikler var. Onların arasında böyle boğulacak gibi bir konuma gelmiş. Bu ot böyle iyice büyür. Gösteriş hale gelir ve otları da baskılar. Bakın. Çok güzel. Her otu ayrı seviyorum ben arkadaşlar. Ot severlerin hepsinde aynı özellik var zaten. Bu otu sevip de diğer otu sevmemek, bilmiyorum. Öyle bir şey yok bizde. Yeni ot severler de aramıza katılmaya başladı. Bu çok sevindirici bir durum. Çünkü bu yabani ot bakın burada ekilmedi. Kendiliğinden çıktı ve çoğalmaya başladı. Nitekim daha önce buralarda koyunlar, keçiler otladığı için bu tür otları bulmak mümkün değildi. Biz bu araziyi aldıktan sonra bu bölgeye koyun, kuzular, keçiler girmediği için bunlar da neslini daha rahat çoğaltmaya başladılar. Bakın şöyle, şu da o kadar çabuk büyümüş ki yapraklarını tam böyle açamamış. Bakın bu yapraklar çok kapalı bir konumda ama böyle birden serpilmiş gibi düşünün. Açacak ve ben size daha önce de göstermiştim. Şöyle aralıkları olacak ve yapraklar da kendi aralarında yine açılacaklar. Evet, bakın şöyle. Otların arasında kalmış ama büyümek için de çok hevesliler. Çok güzel. Şu körpeliğe bakın. Bunu arkadaşlar toplayacağım ben bir miktar. Tabii köküne hiç zarar vermiyorum. Daha önceki kaymacık otu videomda size kökünü göstermiştim. Sarı bir gövdesi var, kökü var. Kökünü çıkarmayacağım. Yayılabildiği kadar yayılsın. En azından doğaya bizim bu şekilde bir katkımız oluyor. Bu da benim için sevindirici bir durum. Bu otların çoğalması insanlık adına, gelecek kuşaklar adına, atalarımızın bize emaneti olan bu otları devam ettirmemiz gerekiyor. Ben zaten bu bilinçle hep doğada hareket ediyorum. Otları zaten sevmemin bir nedeni de bu. Çünkü babaannemden, rahmetli babaannemden öğrendiğim, anneannemden öğrendiğim, nitekim en çoğunu da annemden öğrendiğim otlar bunlar. Tabii bu kaymacık otunu arkadaşlar ben buraya gelince öğrendim. Ot merakımdan kaynaklanıyor. Eğer meraklı olmasaydım otlara bu otu hiç tanımazdım. Adını bilmezdim. Yenir mi yenmez mi, zehirli mi değil mi hiç bilgim olmazdı. Sonradan da bu otlar öğrenilebiliyor. Ama tabii ki arkadaşlar bir temel olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu otumuzu otların arasında gördüğümüz zaman bakın şöyle bir şekli var. Bunu biraz daha tuttuğunuz zaman aslında yumuşak bir hissiyatı yok. Sert de değil. Yani ince narin otlarımızdan da değil. Maydanozgillerden bir otumuz. Aynı zamanda buna kaymacık otu, sarı kız otu da deniyor. Şöyle bir yapısı var. Şimdi bu size yakından gösterdiğim sarı kız otu veya sarı otu ne kadar böyle bakın otların arasında, özellikle yoncaların arasında iyice büyümüş ama bu da buradan çıkmaya çalışıyor. Büyük bir ot olacak. Şöyle dip tarafına doğru göstermeye çalışayım. Bakın nasıl bir mücadele veriyor arkadaşlar. Burada çakır dikeni de var. Şu çakır dikenidir arkadaşlar. Bunun arasından böyle çıkarak gün yüzüne çıkmaya gayret ediyor. Çok taze şu yaprakları. Zamanla bu yapraklar aşağıda kalacak ve tam orta yerinden, şu körpe sürgünlerin olduğu yerden bir tane doruk çıkaracak arkadaşlar. Ve o doruk 1.60
boyuna kadar yaklaşık uzayacak. Ve bu dallar altta kalıp kurumaya başlayacak. Kaymacık otu diye de geçiyor. Değişik değişik kaymak otu da deniyor bu otumuza. Yani yöreye göre isimleri değişebiliyor. Topladığınız zaman böyle kütür kütür bir yapısı var. Bizim gelincik gibi değil. Bir nevi tavşan kulağı gibi dokunduğumuz zaman böyle tok, dolgun bir his veriyor. Şimdi bu büyümeye devam etsin. Yine burada bakın ne kadar uzatmış şu dalını. Bakın nasıl böyle her tarafa hakim olmaya çalışıyor. Diğer otları yatırıyor arkadaşlar. Şu büyüklüğüne bakın. Bayağı şimdiden 60 santimetre olmuş bile yaprakları. Bunun dışında şimdi yine şurada da çok taze şu otların arasında büyümüş ve o ortasından çıkan yeni taze sürgünlerinin rengini göstermeye çalışacağım. Bakın ne kadar taze bir görüntüsü var. Tazecik. Ve şu daha önce çıkan bir yaprak ve onunla ikisini karşılaştırayım. Bakın. Şöyle büyüdükçe de şöyle tüyler kaplandıkça rengi grileşmeye başlamış. Ve yerini gerçekten çok güzel sevmiş. Daha burada birkaç kök var. Aynı yere düşen tohumlar büyük bir ihtimal. Onların yaşam alanını belirlemiş. Ve birkaç tane de tohum var burada. Daha doğrusu kök var tohumlardan çoğalan. Bunlar buraya hakim olmaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Ve şu tazecik sürgünlerini çiğ olarak tüketebilirsiniz. Mesela ben şöyle koparıyorum. Bunu böyle çiğ olarak tüketebilirsiniz. İsteğe bağlı tabii ki. Ama genelde yoğurtlaması veya yumurtalı kavurması çok güzel olur. Hatta bazı bölgelerde kaymak kullanılarak bunun yemekleri yapılır. Ben o tarifi bilmiyorum. Benim bildiğim yoğurtlaması ve yumurtalı kavurması. Bakın şu renge bakın arkadaşlar. Şuradaki rengine bakın. Ne kadar farklı. Şöyle yine yakından size göstereyim bu bitkiyi. Şimdi şuradaki bu tazecik rengi gerçekten çok ferah olan, yeşili böyle sarıyla yeşil arası ama tazecik, daha ben yeni doğdum der gibi bir rengi var. Onu size göstermeye çalışayım burada. Şimdi arka kısmını şöyle göstereyim. Bakın. Evet, bu taze yaprağıydı. Yine taze olup o kadar coşkun ki tam orta yerinden bir tane sürgünden çıkarayım arkadaşlar. Çıkardım. Bu da çok taze ama yaprakları çok fazla olduğu için böyle resmen otlara gömülmüş. Bakın şu ikisi de aynı ot. Şimdi şunu şöyle yakından göstereyim tekrar. Yine arka kısmını göstereyim. Her ikisinin de. Umarım bu otu artık gördüğünüz zaman tanıyabilin. Şimdi yalnızca bir tek yaprağını koparıp oradan size özellikle büyüklerden göstereyim. Şunları bırakalım. Şunu göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu yaprak zaten, şu gördüğünüz yaprak. Bu yaprağın arkasından bir tane daha böyle bir parça çıkarıp buradan da yaprak oluşturmuş.
Şimdi onu şöyle çevirerek göstereyim. Bakın yaprağın arkasından yeni bir yaprak oluşturuyor. Biraz daha aşağıya baktığımız zaman bu yaprak zaten oluşurken parçalı, şurada da bir tane daha yaprak oluşturmuş. Ve zaten ondan sonra böyle marulluymuş gibi görünüyor. Başka bir örnek daha göstereyim. Evet. Hatta bir tane şöyle bunu kopardım. Şunları atalım. Bakın böyle. Şimdi şu yaprağı gösterdim az önce ve yanlarından çıktığını gösterdim. Şöyle. Bunu tekrar koparacağım ve bu kısmı göstereceğim. Dikkat edin, bir tane yaprak var. Bu yaprağın hemen devamında şöyle onu tepesinden bir tane daha yaprak çıkarmış. Şuraya geldik. Şu da aynı şekilde bir tane daha yaprak çıkarmış. Bir tane daha böyle yaprak çıkarmış. O nedenle böyle marulluymuş gibi kıvrık kıvrık bir hali var yaprağımızın. Şu kopardıklarımdan tekrar göstereyim. Hatta şu taze daha da iyi olabilir belki. Çünkü iyice marullanmamış. Bakın. Şu otlardan toplayacağım ama önce şöyle biraz gezelim. Bakın şuralardaki tohumların yayıldığını hep görüyoruz. Bu kadar otun arasında onu tanıyabiliyoruz. Bildiğimiz zaman tanırız diye de söylüyorum. Hemen şurada kaymacık otlarımızdan bir tanesi. Şöyle birazcık bekleteyim. Tanımayanlar da bu otun yaprağını görünce tanıyabilsinler. Hemen devam edelim. Benim bulunduğum her tarafta yokuşlar var. Buradaki kaymacık otunu da size göstereyim. Bakın arkadaşlar. Nasıl körpe. Nasıl böyle yaprakları taze. Bakın. Şöyle. Çok taze ve yaprakları henüz açılmamış bile. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şuraları da göstereyim. Buralarda da yine var arkadaşlar. Ve çok da büyümüş. Yani şu kök bile aslında yetiyor bir tabak salata yapabilmek için. Aşağılara doğru ineyim. Buralar biraz sapa yerler. Yani bizim arazinin en alt tarafları arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel yine gördüm. Henüz daha sarmaşık, filiz toplama fırsatım olmadı. Ama burada o kadar güzel büyümüş bir kuşkonmaz gördüm ki arkadaşlar. Bunu size mutlaka göstermeliyim. Mutlaka. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine bakın. Bu kuşkonmaz arkadaşlar. Kuşkonmaz. Şöyle hatta bir araya getirebilirsem şunları. Tabii ki çok inatçılar. Evet. Bakın arkadaşlar. Kuşkonmaz. Evet. Bu kuşkonmaz yabani.
Bunun kültür alınmış hali de Avrupa'da yetiştiriliyor. Kuşkonmazın bakın şu da dikenli hali. Yani geçen yılki kuşkonmazlar dikenler çıkararak bu hale geliyor. Zaten 2 yıl sonra da bunlar kuruyor ve tekrar yeni kuşkonmaz filizleri çıkıyor arkadaşlar. Evet, bir ara gelip buraya kuşkonmaz toplayayım. Çünkü çok güzel oldu her taraf. Şimdi dediğim gibi yine biz devam edelim. Aşağılara doğru inelim. Burası çok güzel bir mera aslında. Anemonlar da var burada. Bunları bu yıl göremedim tam net olarak. Bakın arkadaşlar, pembe görünüyor ama böyle mor gibi bir rengi var. Burada pembe görünüyor. Evet. Aşağılara doğru devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi burası çok güzel. Otlar yönünden zengin. Çok güzel bir mera diye söyleyeyim. Hem hayvanlar için besleyici otlar var hem de biz insanlar için yenen otlar çeşitli. Tabi burada bakın şu yere yığılmış olanların hepsi domuz dikeninin çalıları, geçen yıldan kalmış. Burada domuz dikeni iyice çoğalacak. Buraya giremeyeceğiz bile. Burada filiz gördüm arkadaşlar. Filiz gördüm. Diğer adıyla sarmaşık arkadaşlar. Şimdi yöresel burada filiz dendiğini daha önceki videolarda söylemiştim. Bakın, bakın, bakın. Bakın. Bu güzelliğe bakın. Çok güzel. Yani neredeyse çiçek açacaklar arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım dip tarafta var mı? Tabii ki var. Bakın şurada şöyle 2 tane görebiliyoruz. Şimdi şu taraftan geçeyim. Buraya geçen yıllarda şu sarmaşık güllerini ekmiştim. Onlar da büyümüşler. Büyümüşler. Ne kadar güzel olmuşlar. Pembe açıyor bunlar arkadaşlar. Burada çite sarılsınlar ve böyle çok güzel çiçek açsınlar dedim. Hemen şöyle çite doğru bırakayım. Burada tutunsunlar. Şöyle. Yani buraya çok geliyor muyuz? Hayır, gelmiyoruz ama yine de görsellik her yerde olsun istiyorum ve bu güller çoğalsın istiyorum. Nitekim şurada da gülleri görüyorsunuz arkada. Ormana doğru sarılmaya başlamışlar. Yine burada da bakın renge bakın ya. Morluğa bakın arkadaşlar. Şu sarı otumuzun morluğuna bakın. Şu yapraklarının farklı bir yapıya sahip olduğunu umarım görüyorsunuzdur. Şimdi şuradan devam edeyim. Şöyle yaklaştırayım. Hatta şu gövde kısmını göstereyim. Tam bu ot gibi arkadaşlar. Başka bir ot ben görmedim. Tabii farklı yörelerde olabilir ama bu bölgede görmedim. Yaprakları çünkü bunun böyle marul gibi kıvrılıyor. Kıvırcık marul gibi. Böyle dantel kıvırması gibi. Böyle farklı bir yaprak şekli var. Şu badem ağacının daha önce çiçeklerini göstermiştim size videolarımda. Bakalım ürün var mı üzerinde? Çağla badem. Evet, bakın çağla badem. Bu yıl çağla badem çok var arkadaşlar. Yine burada gelincikler böyle ağacın dibinde iyice tohumları yayılmış ve artık tüylenmişler. Dikkat edin şu gövde kısmında. Yenmez mi? Yenir tabii ki ama kartlamaya başlamışlar ve artık çiçek açacaklar. Şöyle göstereyim bakın. Çiçek açacak aşamaya gelmişler. Şöyle tepelerinden tomurcuklar vermeye başlamışlar. Şöyle. Bu da gelinciğin yaprakları. Yeni tanıyanlar da bakın bu da gelinciğin bir başka türü ince yapraklı olan. Şu oturduğumuz yerde yani bir çalkama yapmak için veya borani yapmak için
gelincik otu toplanabilir. Evet, şimdi biraz daha devam edelim. Buralarda çünkü çok güzel otlar var. Yine otlarımızdan bir tanesi çok güzel yayıldı. Bu da arkadaşlar kantaron bitkisi, sarı kantaron. Çiçeklerini size göstereyim. Daha doğrusu çiçekleri tohuma bağlamış, tohuma dönmüş, tohum olmuş. Fakat bunlar çevreye yayıldığı için bakalım elimle gelecek mi? Bu şekilde tohumlar oluyor kantaron, sarı kantaronun. Bakın. Bir kısmı dökülmüş ama çok küçük olduğu için bu tohumlar. Şöyle un haline geliyor. Şimdi bunun dibine bakalım. Sarı kantaronlar çıkmaya başlamışlar. Hatta şuradaki çok daha belirgin. Bu da sarı kantaron ki kapsüller açılmış arkadaşlar. Şöyle. Hatta bir tanesini alalım. Şöyle. Dökülüyor. Çok küçük çünkü. Bu sarı kantaronun dibine doğru bakalım. Bakın şunlar sarı kantaron olacaklar. Büyüyecekler, çiçek açacaklar. Şunlar. Şöyle. Evet. Arkadaşlar yine kaymacık otuna geldik ama ay, ne kadar büyümüş, ne kadar büyümüş, ne kadar büyümüşsün. Tavşan kulağı. Çiçeklerine bakın arkadaşlar. Kanalımda bunun çiçeklerini size tanıttım. Bu otu tanıyabilirsiniz diye. Çiçeklerini çok güzel açmış. Çevireyim bir tanesini. Şöyle görün arkadaşlar. Bakın Silena grubundan bir ottur bu da. Hatta gıvışkan otuyla da akrabadır. Aynı türlerdendir. Bunun da rengi böyle. Hani kırık beyaz. Çok güzel değil mi? Çok özel. Evet. Çok güzel. Bir tanesinin kokusunu özel bir koku yok arkadaşlar. Yani ot gibi kokuyor diyebilirim. Ot gibi deyince de kötü olarak düşünmeyin. Kuzu kulağının çiçekleri. Filize kalktığı zaman bunlar toplanıp yenebilir. Şöyle göstereyim. Daha olgunlaşmamış taze çiçekler bunlar. Bakın burada sarı kantaronun şöyle şu şekilde taze bitkisi büyümeye başlayacak. Bunlar da erken açacak. Genelde sarı kantaronlar arkadaşlar Haziran gibi çiçek açarlar. Buradaki tohumlara bakın. Her taraf sarı kantaron tohumu. Şöyle göstereyim hatta. Çevrede gördüğünüz bir yığın sarı kantaron tohumu var. Yine buraya gelip sarı kantaronlar açtığı zaman çekim yapabilirim arkadaşlar. Şöyle hemen çevreyi de göstereyim size. Bakın domuz dikeninin tohumu orada kalmış. Mutlaka dökülmüştür. Şimdi seneye dökülür. Çıkarlar. Burada da arkadaşlar şöyle 5 parmak otunu göstereyim size. Şimdi şu da tohumu. Tabii bunların büyük bir kısmı döküldü toprağa arkadaşlar. Burada da çok fazla kaymacık otu vardı. Bir de kaymacık otunu arayalım. Bu da çok güzel. Şurada gösterelim. Çok keyifli olmuş kuzu kulağı. Bakın şöyle yukarı doğru çekeceğim. Yukarı doğru ne kadar büyüdüğünü ve artık çiçekleri bakın. Çok güzel. Şöyle. Daha dediğim gibi şöyle bir haftadır bu otlar kalkınıyor, böyle şahlanıyor, büyüyorlar. Bakın şu da aynı ve çok da güzel bir kökü var. Hemen dip taraftaki anemonlarını da görün. Evet.
Şimdi tekrar buradaki kaymacık otları o kadar çok büyümemişler. Şuradaki kuzu kulağının büyüklüğüne, güzelliğine bakın. Henüz bu tohuma kalkmamış ama gerçekten çok güzel olmuş. Güzel büyümüş. Buradaki de 5 parmak otu arkadaşlar. Diş dostu, diş iltihaplarını, diş ağrısını geçiren, şifalı olan otlarımızdan. Bu dediğim gibi kuzu kulağının çiçekleri. Hani öyle gösterişli bir çiçeği yok ama şu özellikle bakın demetine ne kadar güzel görünüyor. Bakın şöyle. Yani, bakın şöyle tohumları da dökülüyor hatta. Olgunlaşmış bazıları. Şimdi gidelim yukarıya doğru arkadaşlar. Orada kaymacık otları daha büyümüştü. Onlardan toplayacağım. Burada bir kuş bana eşlik ediyor arkadaşlar. Şuradaki kaymacık otu. Şu arkadaşlar bazen soruyorsunuz bana o yanındaki bitki nedir diye. Bu da papatya arkadaşlar. Papatya daha henüz çiçek açmamış hali. Çiçek açacaklar. Bakın bu da papatya. Şu iğnelik otu arkadaşlar. Beyaz çiçekli iğnelik otu. Birkaç yıla kalmaz arkadaşlar. Burada sarı otun iyice yayıldığını göreceğiz. Çiçeklerini henüz çekme fırsatım olmadı. Bu yıl erken çiçek açacaklar büyük bir ihtimal. Buradaki otlar çok büyümezse ben bu çiçeklerini de size gösteririm. Bu otların kökünden çıkarmadan bir yaprak alacağım. Taze olanlarından almaya çalışayım hatta. Şöyle. Aslında hepsi çok güzel. Evet. Şundan da alayım biraz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman bir demet sarı ot topladım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.